Tesla'nın o zaman haksız çıktığı konulara da geçelim. Çok enteresan bir karakter yani. İnadı inat da bir insan. Tesla da böyle bir tırnak içerisinde cins bir insan. Kendi çağının çok ötesinde öneriler yapabilmiş birisi. Ama aynı zamanda kendi çağının nasıl ilerleyebileceği gerisinde kalan yorumlarda da bulunduğu olmuş. Tesla'nın o zaman haksız çıktığı konulara da geçelim mi? Yani çünkü Tesla bazı konularda da büyük yanılgılar içerisinde. Evet. İşte ben bir tanesinin örneğini verdim. Nükleer enerji. Yanlış hatırlamıyorsam Marie Curie'nin buluşlarıyla ilgili de olumsuz açıklamaları var. Değil mi? Radyoaktiviteyle ilgili de bir şeyler söylüyor. Bize biraz Tesla'nın büyük yanılgılarından bahseder misiniz? Ya şimdi Tesla çok enteresan bir karakter yani insan olarak da okuduğum bildiğim kadarıyla uzmanı değilim ama okuduğum bildiğim kadarıyla inadı inat da bir insan. Şimdi bu arada bu da kötü bir şey değil. Bazen bizim bilimlerde falan bu karşılaştığımız bir şeydir. İyi bir mühendis, iyi bir bilim insanı bazen biraz belli bir fikri alıp da o fikri çok yönlü geliştirip sonra arkasında çok sıkı durduğu için de başarılı olabiliyor. Ama bunun böyle bir denge noktası var. Biraz daha ileri gittiğiniz zaman da bu sefer şeyi kaybetmeye, o objektif bakmayı kaybetmeye başlıyorsunuz. Tesla da böyle bir tırnak içerisinde cins bir insan. Ve de değişik dönemlerde kendi çağının çok ötesinde öneriler yapabilmiş birisi. Ama aynı zamanda kendi çağının nasıl ilerleyebileceği gerisinde kalan yorumlarda da bulunduğu olmuş. Bu elektriği tamam kabloyla iletiyoruz ama bundan daha iyisi de hiçbir şekilde kablo olmayacak şekilde iletelim dediği bir bugün wireless, kablosuz dediğimiz teknoloji. Bir anlamda evet ama onu sadece veri iletimi için güç iletimi içinde. Şimdi yavaş yavaş çıktı ya mesela telefonu bir cihazın üzerine koyuyoruz veya mesela şey var bu diş fırçaları, elektrik diş fırçaları orada herhangi bir metal bağlantısı olmadan plastik bir şeyin üzerine takıyoruz ama o plastiğin içinden güç, elektrik geçebiliyor. Bunun gibi uygulamalar o zaman öngörüp işte hatta böyle büyük kuleler yapalım da o gücü etrafa olduğu gibi yaysın. Biz de etrafa koyduğumuz eşyaları o şekilde kullanalım gibi çağın ötesinde fikirleri de var. O aslında gösterilerde yaptığı şeyin ölçek olarak büyütülmüş hali. Evet. Gösterilerde de böyle alıyor eline elektrikle oynuyor. Evet. Sizin dediğiniz şey şehrin uzak bir noktasına ya da meydana devasa bir... Nasıl ki şu anda mesela cep telefonları için belli yerlere şeyler dikiyoruz, kuleler dikiyoruz, o baz istasyonlarından yayıyoruz. İşte bir anlamda gücü yayılacak baz istasyonları hayal edecek. O baz istasyonlarından güç yayıldığı için de işte hiçbir zaman bir yere bir cihazı prize takmakla uğraşmayacağız. Olduğu yerde gücü alabilecek gibi şeyler hayal etmiş. Ama hani bunların pratikte uygulaması çok zor aslında. Gene de bunlara tamam hadi cebimize koyduk bunları okey. Ama bir de başka şeyler var işte bu nükleerle ilgili yani radyoaktiviteyle ilgili. Neden olmaz diyor? Nükleer enerji mümkün değil. Neden diyor? Şimdi çekirdekle ilgili Tesla özelinde onun neden karşı çıktığını çok ayrıntılı bilmiyorum. Ama çok insan o dönemde karşı çıkıyorlar. Einstein de onlardan biri. Einstein de onlardan birisi. Tesla Einstein'ın genel görelilik kuramına da karşı çıkıyor. Evet Tesla ya artık bu arada şöyle bir şey bir parantez daha açalım. Şimdi bazen ilginç bir şekilde bazı insanların gençliği ve nasıl diyeyim tecrübeliliği diyeyim yaşlılığı demek istemiyorum. Tecrübeliliği arasında da böyle ayrı şeyler vardı. Mesela işte Wittgenstein diye mesela ünlü bir felsefeci var. Onun bir erken Wittgenstein'i vardı bir de geç bir Wittgenstein'i vardır. Bir dönem söylediğinin çok daha farklı bir şekilde başka bir şeyini söylediği dönemler olabilir. Şimdi Tesla'da da bir dönem çok acayip dinamik ve sürekli üretken ama bir noktadan sonra belki de insanların onun anlatmak istediği şeyi anlayamamasından dolayı da belki bir küskünlük ya da bir şey artık nasıl bir psikolojisi bir de bir geç Tesla diyelim. Yani çok daha içine kapanık ve yenilikleri kendi düşüncesiyle uymuyorsa reddeden bir şey var. Bu arada bunun böyle çok Tesla'nın çok sevenleri olduğu için arkasından işte hangi döneminde ne dediyse her söylediğini doğru gibi alıp onun üzerine kuramları inşa etmek isteyen de çok insan çıkmış yıllar içerisinde. Tesla'nın uzay zaman ya da zamanla ilgili falan kendi fikirleri var. O fikirlerde Einstein'ın özel ve genel göreliyle pek örtüşmüyor. O yüzden de Einstein'ın genel göreliliğine yok bu olmaz demiş midir? Demiştir. Bence hiç burada şaşırtacak bir şey yok bizi. Ama geri nükleer enerjiyle ilgili bakışlarına dönüşecek olursak mesela burada hani bir sürü kişi hep beraber bunun olmayacağını söylüyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim madem böyle bilimsel yanılgılarla ilgili konuşuyoruz. Aslında 1850'lerden 1900'lerin başına olan yani 19. yüzyılın ikinci yarısında iki tane belki şey vardır yani en büyük adam kimdi hani en sağlam bilim insanı hani böyle en ağırlığı olan kişideyseniz işte 1850'ler falan döneminde Maxwell'dir bu. 1860'lardan aslında 1800'lerin sonuna kadar olan kısımda da Lord Kelvin'dir. Bu adam William Thomson diye bir adam. Çok başarılı olduğu için önce kraliyet tarafından şövalye ilan ediliyor. Sir
Thomson oluyor. Sonra daha da işte özellikle termodinamiğe katkılarından dolayı Kraliçe onu şey yapıyor, işte sana bu topraklar, tımarlı mı diyelim artık Türkçe'de nasıl olurdu o dönem karşılığı, toprak veriyor ve Lord oluyor. Verdiği bölgedeki işte yanlış hatırlamıyorsam nehrin mi gölün mü ne ismi Kelvin. O bölgenin ismi Kelvin olduğu için adamın adı Lord Kelvin'e dönüşüyor. Şimdi bu adam mesela 1800'lerin sonunda önemli bir tartışmanın içerisinde bütün ağırlığını ortaya koyuyor. Hani bilimsel, bir de üstüne düşünün artık böyle o asilzade olmuş. Öyle ağırlıklı bir adam. Ağırlığını koyduğu noktada dünyanın ve güneşin yaşıyla ilgili. O sırada bir sürü kişiler şeyi ölçüyorlar. 20 milyon diyor değil mi? Evet, milyon mertebelerinde diyor ondan sonra. Bir sürü kişiler diyorlar ki işte jeolojik verilere bakarak, fosillere vesaire işte milyarlarca yıl olması lazım dünyanın yaşı diye bir jeolog grubu öyle diyor. Kelvin de geliyor diyor ki hayır diyor, işte güneşe bakıyoruz, güneşin sıcaklığı belli, ölçebiliyoruz işte gelen ışıkların, dalgaların spektrumuna vesaire bakarak. İşte diyor ki bu sıcaklıkta bir şey yapacak olursak, bir küre, bu küre ne kadar sürede soğurdu, ne kadar sürede ısınırdı, bunlarla ilgili hesabı yapıyor. Kabaca söylüyorum bunları, çok kabaca, ama işte diyor ki böyle milyarlarca yıl olmasının imkanı yok. Hani birkaç yüz bin, hadi diyelim milyonlar mertebesine gelebilir ama milyar mertebesinin hiçbir imkanı yok diyor ve bu çok ciddi bir tartışma konusu oluyor. Yani bilim dünyası orada diyelim ki bir tarafta bir daha yeni yetme jeologlar var. Yeni yetmeden kasıt daha kendilerini çok fazla ispatlamamış durumdalar. Evet, o bilim şeylerinde. Bir de bir tarafta işte telgrafın hesabını kitabını yapmış, Lord olmuş, termodinamiği kurmuş. Adına şu anda Kelvin diye birim olan adam var. O da diyor ki, ya da onun bir grubu diyor ki hayır, buradaki hesaba göre güneş bu yaşta olamaz, dediğiniz mümkün değil. Dünyanın da güneşten daha yaşlı olmasının imkanı yok. Boşa diyor. Bu hata, yani Kelvin'in yaptığı hata, aynı zamanda Tesla'nın da benzer şekilde yaptığı hata. O sırada bildiğimiz iki tane temel kuvvet cinsinden, temel etkileşim cinsinden her şeyi açıklama çabası. Tesla için elektrik ve manyetizma, az önce konuştuğumuz üzere aslında adamın hani bebeği, yani bütün varlığını oluşturduğu kısım. Şey için de Kelvin için de telgrafın hesaplarını yapmış ve bütün bildiğimiz termodinamik dediğimiz işte motor, yanma, bilmem ne vesaire, onların hepsi elektromanyetizma ile ilişkili, bunları biliyoruz. İkinci etkileşim de yer çekimi. Bu insanlar, Tesla, Kelvin vesaire, bunlar o dönemde bildiğimiz bu bilgiler dahilinde hesap kitap yapıyorlar. Bilmediğimiz yalnız o sırada ve 1900'lerin başında işte Henry Becquerel, ardından işte Marie Curie, Pierre Curie vesaire bu insanlar tarafından keşfedilense radyoaktivite diye bir şey var. Yani bir tane maddeyi oraya koyuyorsunuz, o madde kendi kendine enerji veriyor dışarıya. Bu o dönemin bakışına tamamen ters düşen bir şey. Yani nasıl olur kendi kendine enerji verecek yani? Kim koydu o enerjiyi ki dışarıya çıkacak diye. O yüzden de bunu bilmedikleri için hesaplar boşa düşüyor. Kelvin orada hata yapmış. Biz şimdi artık biliyoruz, güneşin merkezinde nükleer tepkimeler olduğu için dışarı ısı verebiliyormuş. Onun için de o Kelvin hesapları boşa düşüyormuş. Ama Kelvin'i düşüren şey aynı zamanda Tesla'yı da düşürüyor. O dönemde epeyce kişi bu radyoaktivite hikayesine çok acayip temkinli yaklaşıyorlar. Ardından o temkinliliği kırıp da radyoaktivitenin varlığını anlayan grupta da bu sefer başka bir temkinli kısım geliyor. O da şu: ya şimdi bir dakika, bu çekirdek, o maddeler, radyoaktif madde kendi kendine enerji yayıyor ama acaba o içerideki enerjiyi bir seferde açığa çıkarıp oradan bir teknoloji üretmek mümkün olur mu? Ve bu konuda bu sefer gene çok büyük bir grup insan, bunun içerisinde Einstein da var, bunun içerisinde çekirdeği varlığını bir anlamda ispat eden, bulan Rutherford gibi o zamanın en büyük bu sefer deneysel fizikçisi olan kişi var. Bunların hepsi bir kamp oyunda diyorlar ki ya tamam, anladık, radyoaktivitede bir şey keşfettik ama o radyoaktivite ancak kendi verdiği sürece enerji verir. Bizim onu böyle bir kırıp içinden o enerjiyi açığa çıkartmamızın imkanı yoktur diyorlar. O yüzden de çok uzunca bir süre, ta 1930'ların ortalarına kadar, ne demek bu radyoaktivitenin keşfinden itibaren demek ki 30-35 sene gibi bir süre boyunca radyoaktivitenin varlığını denile gören insanlar da dahil olmak üzere çok büyük bir kısım diyor ki bu enerji orada hapistir. Çıkabildiği kadarı çıkar, daha fazla bir şey olmaz. Nükleere dönüşemez diyorlar. Nükleer enerjiyi evet açığa çıkaramayız diyorlar ve o da tabii sonra gene bir şekilde bombaya veya enerji kaynağına dönüşecek şekilde çözülüyor. Oppenheimer'a vesaire, işte Lise Meitner'a, işte Otto Hahn'a vesaire gene bir başka bir grup bu sefer geliyor. Diyor ki ya biz bunu deneyeceğiz ve denerken adım adım daha önce insanların olmayacak dediği şeyin olabileceği ortaya çıkıyor.